Merhaba arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Hep güzel şeylerden bahsediyorum. Avrupa şöyle, Avrupa böyle. Bir de Avrupa'nın gerçek yüzünden biraz bahsedeyim. Yani şu gerçek yüzü derken buraya geldiğinizde yaşayacağınız zorluklardan biraz bahsetmek istiyorum. Türkiye'de alışmış olduğumuz bir kültür, bir yaşam tarzı var ve buraya geldiğinizde bunları bulamayacaksınız. Birkaç tane zorluklar var. Yani alışmanız gerçekten uzun zaman alacak ve hatta sizi bunaltacak birkaç tane husus var. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Hem böyle muhabbet tarzında bir video olur umuduyla kamera karşısına geçtim. Şimdi en büyük zorluklardan bir tanesi, siz burada yabancısınız. Yaşayacağınız en büyük zorluklardan bir tanesi bu olabilir. Her ne kadar Almancayı öğrenmiş olsanız dahi, ki öğrendiğiniz gözüyle bakıyorum, buraya geldiniz, Almancanız var. Ama ne yaparsanız yapın, yüzünüzdeki ya da dilinizdeki yabancı damgasını kaldıramayacaksınız. Bu sabit bir damga gibi bir şey. Şivesi olsun, aksanıyla olsun. Bunu her daim birlikte yaşayacaksınız. Bununla ilgili belki sorunlar yaşayabilirsiniz. Belki değil, çoğunlukla yaşarsınız çünkü burada kendinizi zaten yabancılaştırdığınız için karşı taraftaki kişi sizi o gözle bakmasa dahi siz acaba bana o gözle mi bakıyor diye her daim tetikte olacaksınız. Bu bir dezavantaj veya da bir zorluk. İkinci en büyük zorluk, bence en büyük zorluklardan bir tanesi, Türkiye'de hiç görmediğimiz ya da buna tanık olmadığımız mektup kültürü. Mektup kültürü Almanya'da gerçekten çok yoğun. Birçok kişi zaten bundan muzdarip olduğu için en büyük Türkiye dönme amaçlarından bir tanesi de zaten bu. Haftanın bir günü, en az bir günü bir mektup alırsınız. Ya borçlu olur, ya bir şey yapmanızı ister, ya devlet bir şey ispat eder. Arabanız varsa arabayla ilgili bir sorun yaşarsınız. Trafiğe çıkıyorsunuz, muhakkak bir ceza yersiniz. Trafik cezası, park cezası, yok şurada yanlış yerde park ettim. Bununla ilgili mektuplar alırsınız. Bunlara cevap verirsiniz, para ödersiniz. İnanın o kadar çok mektup geliyor ki resmini de size paylaşıyorum şu an. Benim bir yılda topladığım kağıt ve maalesef bunlar atılamıyor. Çünkü karşınıza illaki hayatınızın bir döneminde bunlar karşınıza çıkıyor ve bu sizden isteniyor. Elbette ki bir yerden alırsınız ama bu süreci uzatmaktan ziyade bir kenarda tutmanız daha mantıklı burada. Yani öyle mektuplar geliyor ki bu mektuptan bayağı bahsedeceğim çünkü bizi yoran ya da doğrusu Türk zihniyetini yoran ve Türkiye'de görmediğimiz için yoran şeylerden bir tanesi mektup. Eve mektup gelmesi. Öyle sevgilinizden, babanızdan, eşinizden, dostunuzdan gelen mektup tarzı değil. Bürokrasi mektupları. Öyle ki gelen mektupları Alman dahi anlamıyor. Ve sizin işte burada Almancanız devreye giriyor ve Almancanızın iyi olması hasebiyle telefon açıp siz bu mektupta ne demek istediğiniz demeniz gerekiyor ki bunu diyen Almanlar bile var. Öyle bir cümle kuruluyor ki ne istedikleri anlaşılamıyor. Üçüncü zorluğu yalnızlaşmanız. Burada her ne kadar tanıdığınız olsa dahi, ben tanıdığınız var diyerek düşünüyorum. Tanıdığı olmayanlar için daha da zor. Ama var ki tanıdığınız var. Bir eşiniz var, çevreniz var, arkadaşınız var. Bu insanlarla birlikte her gün görüşemiyorsunuz Türkiye'deki gibi. Yani gel işte Kerim, gel bugün çay içelim. Ne yapıyorsun? Gel aşağı inelim. Bir yerde buluşalım, bir kahve içelim. Ya da ben sana geliyorum. Ya da müsait misiniz biz size geliyoruz gibi kavramlar burada yok. Niye yok? Herkes burada çalışıyor. Yani çalışmayan çok az. Çok az. Gerçekten çok az. Yani o duyulan işte devlette geçiniyorsunuz, bunu yapıyorsunuz denilen kavram ya da işte ne bileyim hurafeler çok da gerçekçi değil. Herkes çalıştığı için de sabah işe, akşam eve, yorgun argın eve geliniyor, dinleniliyor. Ve buradaki komşu algısı biraz daha sessiz olmayla eşleştirebilirsiniz. Yani herkes burada bir nevi evine çekiliyor, dinleniyor, istirahat ediyor, tekrar işe gidiyor. Bu bir dezavantaj olabilir. Çünkü bir süre sonra insan konuşmak istiyor ya da bir yerle buluşmak istiyor, gezmek istiyor. Bu sefer her şeyi terminle yapmanız gerekiyor. Arkadaşınızı arıyorsunuz. Arkadaşınızla buluşmak için ne zaman müsait olduğunu ve ne zaman termin yapabilirsiniz onunla ilgili bu sefer zaman istiyorsunuz. Ve bunun getirmiş olduğu bir zorluk da var. Siz buraya geldiniz. İz bilmiyorsunuz, yol bilmiyorsunuz, bir yere gitmek istiyorsunuz, sormak istiyorsunuz. Böyle birisini bulsanız dahi size her daim yardımcı olamayacak. Bunu bir dost, bir arkadaş, bir abi, bir kardeş nasihati olarak alabilirsiniz. Burada herkes size yardımcı olmaz. Olsa bile parayla yardımcı olur. Bunda yani bir menfaat uğruna muhakkak bir menfaat vardır işin ucunda. Öbür türlü menfaat olmasa bile her gün size ya da her dakika size yardımcı olamayacaktır. Çünkü çalışıyordur ve size vakit ayıracak maalesef zamanı olmayabilir. Bu da zorluklardan bir tanesi olabilir. Hele ki dil konusunda da biraz zayıf iseniz bununla getirmiş olduğu bir zorluk olur.
Diğer yaşayacağınız zorluklardan bir tanesi kültür olabilir, yaşamı. Çünkü burada bir disiplin var. Bu disiplin her ne kadar güzel olsa dahi, her ne kadar yani kulağa kötü gelse bile Türkiye'nin disiplinsizliğinden, disiplinin en yoğun olduğu bir yere geleceksiniz. Bu da bence yaşayacağınız zorluklardan bir tanesi olabilir. Çünkü trafik kültürü var, trafiğin bir disiplini var. Ehliyetinizi değiştireceksiniz ve ehliyetinizle yeni kurallar öğreneceksiniz. Türkiye'de olmayan, bir bisikletçinin buradaki önemi, trafiğin akışı, yaya geçidi, yani bunlara alışma süreciniz olacak. Bu da sizin için zor olabilir. Zor olur. Bunda belki zoruna giden arkadaşlar olur ama bu böyle. Başka havası malum, bilindik muhabbet. Avrupa'nın siyah gökyüzü. Burada çoğunlukla yağmur yağar. Hava erken kararır. Yazın çok güneş olmaz. Birkaç yıldır yazın güzel geçti ama bu demek olmuyor ki yazın hep böyle geçecek. Burada yaz kısa, güneş fazla gözükmez. Türkiye'deki gibi hep gündüz, hep sıcak değil. Kışlar kısa geçip de yazın daha uzun değil. Bunlar bizim burada yaşayacağınız zorluklardan birkaçı diyebilirim. Başka ne var? Sosyal faaliyetleri, yani sosyalleşebileceğiniz alanlar burada Türkiye'deki gibi değil. Tamamen disiplinli. Ailelerinizle birlikte, yani aile kurmuşsunuz, aileniz vardır. Burada ailenizle dahi termin alıp da işler yürüyor. Ya da bir öğrenci, zorluklardan bir tanesi. Öğrenci olarak geldiniz. Burada en büyük zorluğunuz herhalde maddiyat olur. Türkiye'deki durumda malum. Yani aileniz zengin değilse burada zorluk yaşarsınız. Çünkü çalışma süreniz kısıtlı. Soru cevap videosunda bununla bahsetmiştim. Çalışma süreniz kısıtlı. Bundan dolayı da yaşayacağınız zorluklar var. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, görmek istiyorsanız bu videoyu beğenerek bana gösterebilirsiniz ve ben de sizlere buranın zorluklarını, buranın güzelliklerinden bahsedebilirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya like atarsanız sevinirim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.